Ege'nin kalbinde, tarihin ve doğanın kucaklaştığı bir cennet. Burası Aydın. Zamanın dokunduğu topraklar. Binlerce yıldır medeniyetlerin beşiği olmuş bu coğrafya, bugün hala geçmişin gizemini ve büyüsünü koruyor. Bu topraklarda her bir taşın altında bir hikaye, her bir kalıntıda bir fısıltı saklı. Uygarlıkların kalbi, Aydın. Zamanın ötesinden gelen fısıltılar. Binlerce yıldır ayakta duran bu taşlar, unutulmuş sırları saklıyor. Burası Didima, kehanetlerin merkezi. Bilgeliğin ve ışığın tanrısı Apollon'a adanmış kutsal bir alan. Devasa sütunlar, geçmişin ihtişamını fısıldıyor. Görmüş olduğunuz kalıntılar M.Ö. 4. yüzyılda inşasına başlanan tapınağa aitler. 4. yüzyılda inşasına başlanıyor tapınağın, yüzyıllarca da devam ediyor. Fakat bir türlü tam olarak bitirilemiyor yapı. Apollon Tapınağı antik dünyanın en büyük yapılarından bir tanesi. Aynı zamanda Delphi Apollon'dan sonra Apollon kehanet merkezlerinin en önemlisidir. Efsaneye göre Apollon'un Brankos adında milletli çobanla karşılaşarak çok sevmesi sonucu kendisine kehanet gücü bahşediyor ve daha sonra kendi tapınağında vazifelendiriyor. Bu vazifeyi ondan sonra Brankos'un ailesinden gelen Brankitler sülalesi burada rahiplik yaparak devam ettiriyor. Şimdi kutsal alana gelen danışan tapınağın avlusunda burada görevli rahiplere sorusunu iletir. Bunu alan rahipler tapınağın içerisinde bulunan kahinlere yöneltiyorlar soruları. Kahin daha sonra tapınağın içerisinde yer alan kehanet odasında İşte burada bulunan kutsal su ve çeşitli gazlar marifetiyle bir çeşit transa geçerek Tanrı ile iletişim kuruyor ve bunun sonucunda böyle tam da ne olduğu kestirilemeyen böyle bezinli şiir şeklinde aktarıyor yanıtı. Gene bu tabii ki vatandaşa değil, kahin doğrudan rahibe iletiyor cevabı. Daha sonra rahip tekrar dışarı çıkarak vatandaşa iletiyor sorusunun cevabını. Bu esnada tabii ki gelen danışanlar tapınağa çeşitli bağışlarda, işte hediyelerde, adaklarda bulunuyorlar. Böyle bir süreç işliyor. Tapınak Millet antik kentine de, buradaki kutsal alana da dini ve kültürel yönden çok büyük katkılar sağlamış bir oluşum. Akdeniz Havzası'nın tümünden buraya gelen danışanlar bir şekilde buradaki etkileşimle birlikte ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamışlar bölgenin. Kutsal alan burada yapılan kült faaliyetleri, festivaller gibi etkinliklere sahne olduğu gibi aynı zamanda işte anlaşmaların yapıldığı, çeşitli görüşmelerin düzenlendiği politik de bir güce sahip olan, bir şekilde kamusal alana da hitap edebilen bir organizasyon içeriyor aslında. Burada bir yönetici rahip pozisyonu o yüzden çok prestijli bir pozisyon. Dolayısıyla Roma imparatorlarının dahi bu pozisyona seçildiklerini, yönetici rahip olarak seçildiklerini, tabii yetkilerini devrederek hani bu onursal payeyi almak istediklerini biliyoruz. Millet Antik Kenti ve onun kutsal alanı olma özelliği gösteren Didima 17 kilometre uzunluğunda bir kutsal yolla birbirine bağlanmış durumdadır. Bu yol törensel amaçlı olarak kullanım görüyor. Yapılan törenlerde rahipler Millet Antik Kenti'nde bulunan Delfinyon'dan yola çıkarak yani yolda bulunan diğer dinlenme terasları, kutsal teraslarda günlerini geçirerek 4 günlük bir yolculuk sonunda buraya ulaşıyorlar. Apollon Tapınağı'na ulaşıyorlar. Kutsal yolun sağında ve solunda koruyucu özellikleri dolayısıyla işte aslan heykelleri, sfenksler bulunmakta. Aynı zamanda burada hizmet veren rahiplerin oturur pozisyondaki heykelleri bulunmakta. Bunlardan bazıları da Millet Müzesi'nde
sergilenmektedir. Düdima, antik dünyanın en önemli kehanet merkezlerinden biri olarak yüzyıllar boyunca insanların umutlarını, korkularını, hayallerini danıştıkları bir yer olma özelliği taşımıştır. Bugünse buradaki görkemli tapınağı ziyaret ettiğinizde eski ustaların hünerlerine hayranlık duyacaksınız. Didyma'nın kutsal alanından ayrılıp, kutsal yolu takip ederek felsefenin ve bilimin beşiği Milet'e doğru yol alıyoruz. Bilimin ve felsefenin beşiği olan bir şehir, Milet. Thales, Anaximandros, Anaximenes gibi büyük filozofların ve bilim insanlarının yetiştiği bu kadim kent, aynı zamanda antik dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Milet, Neolitik dönemi itibariyle yerleşim görmeye başlamış bir antik kentimiz. Burada M.Ö. 2000 yılı itibariyle Minos ve Miken uygarlıkları kapsamında yerleşim görüyoruz. Gelişmiş noktaya 7. ve 6. yüzyıllarda ulaşıyor. En parlak dönemine İonya Birliği şehir devletlerinden biri olduğunda yaşıyor. M.Ö. 494 yılında işte Perslerle girilen deniz savaşı sonrasında kent yıkımı oluyor. Bu yıkım sonrası yeniden yapılanma sırasında ızgara planı dediğimiz Hippodamus'un geliştirdiği yapı adalarını dikdörtgen biçimli planladığı şehir planlaması uygulanarak kent yeniden inşa ediliyor. Daha sonra kent varlığını İskender'in gelişiyle egemenlik işte Makedonya'ya geçmiş oluyor. Milet 4 tane doğal limana sahip olması dolayısıyla denizde elde ettiği bu başarıyla birlikte Akdeniz'de ve Karadeniz'deki kolonileri vasıtasıyla pek çok bölgeyle iletişim halinde olma ayrıcalığına erişti. Oluşan zenginlik, beraberinde getirdiği özgür düşünce ortamı bugün felsefe olarak bildiğimiz düşünme biçimini ortaya çıkardı. Thales'le birlikte başladı bu süreç. Daha sonra doğa filozofları olarak adlandırılan, işte Milet okulu denilen Thales'in, Anaximandros ve Anaximenes'in içinde bulunduğu bu etkileşimle beraber bilimin buradan kök aldığını göreceğiz. Efsaneye göre bilim Zeus tebdili kıyafet Milet agorasını ziyarete gelir. Burada Miletli bir vatandaşla bir konuda tartışmaya başlar. Tartışma uzar. İki tarafta birbirinin fikrini kabul etmemekte ısrarcı olunca Zeus tabi tanrısal yönünü ifşa eder bir şekilde ve öfkeyle vatandaşa bunu artık bırakmasını, aksi takdirde onun yıldırımıyla yakacağını söyler. Ama vatandaş geri adım atmaz ve bunun karşılığında Zeus'a öfkesinin haksızlığının bir işareti olduğunu ifade ederek dik duruş sergiler. Tabii akıbetini bilmiyoruz bundan sonra vatandaşın. Ancak bu bize milletin bu özgür düşünceye bağlılığını, dogmatik düşünceye yeri geldiğinde tanrılara bile kafa tutacak ölçüde karşı durdukları karakterlerini bir şekilde gösteriyor olmalı diye düşünüyorum. Millet bilimin ve felsefenin beşiği olarak kabul edilir. Antik dünyaya sanatı, mimarisi, ticari gücü ile damgasını vurmuş bir kenttir. Bugün kalıntıları arasında gezerken işte o büyük düşünürlerin ve sanatçıların ayak izlerini takip edebilir. Doğanın ve sanatın tadını çıkarabilirsiniz. Düşünce denizinden ayrılıp dağların yamacına yaslanmış, düzenin ve planın şehri Priene'ye doğru yol alıyoruz. Helenistik dönemin planlı şehir anlayışının en güzel örneklerinden biri olan Priene, düzenli caddeleri, tiyatrosu, agorası ve tapınaklarıyla antik şehircilik hakkında bize çok şey anlatıyor. Priene'nin planlı yapısı, Miletli Hippodomos'un adıyla anılan ızgara planına dayanıyor. Bu plan, cadde ve sokakların birbirini dik kesen hatlar şeklinde düzenlenmesini sağlıyordu.
Ege Denizi'nin kıyısında hareketli bir liman kenti olan Priene, bir zamanlar gemi sesleriyle, ticaretin heyecanıyla doluydu. Ancak büyük bir nehir, Meandros, Priene'nin kaderini değiştirecekti. Bu nehir yıllarca toprak taşıyarak denizi doldurdu ve bugün gördüğümüz bereketli Söke Ovası'nı oluşturdu. Kentin en görkemli yapısı, koruyucu tanrıçası Athena'ya adanan Athena Polias Tapınağı. Bu tapınak, dünyanın 7 harikasından biri olan Halikarnassos Mausoleum'un mimarı Piteios tarafından inşa edilmiş. Prieneliler, şehirlerindeki bu görkemli yapıyla gurur duyuyorlarmış. Priene'nin evleri de planlı şehir yapısına uygun olarak inşa edilmiş. Bu evler, Helenistik dönem ev mimarisi hakkında bize önemli bilgiler sunuyor. Priene'nin tiyatrosu, antik dünyanın oyuncularına ve izleyicilerine ev sahipliği yapmış. Bu tiyatronun mimarisi ve akustiği, o dönemdeki sanat ve kültürün zenginliğinden bize bahsediyor. Priene'de demokrasinin izlerini taşıyan meclis binası da bulunuyor. Bu yapı eski Yunan'da kentlerin demokratik yönetiminin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Batı konut alanları sanki antik çağdaki yaşamın bir fotoğrafı gibi duruyor. Priene Arkeoloji Alanı, 2018 yılı itibariyle UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer almaktadır. Priene, planlı şehircilik ve mimarlık tarihinin en önemli örneklerinden biri. Bu kenti keşfetmek, geçmişe bir yolculuk yapmak gibi. Priene'nin düzenli sokaklarından ve planlı mimarisinden ayrılıp, gözlerimizi Ege'nin masmavi sularına çeviriyoruz. Anaia'nın tarihi kaynaklarda bahsedilmesi M.Ö. 4. yüzyıla dayanıyor. Bu dönemde ünlü Yunan tarihçisi Thukydides, Sparta ve Atina arasındaki savaşlarda Anaia kentinden bahsediyor. Yine aynı yüzyılda bugün Küme şehrinde, yani Çakmaklı denilen İzmir yakınlarında şehirde yaşayan bir başka Yunan tarihçisi Ephorus da Anaia'nın Amazonlar tarafından kurulan bir yerleşim olduğundan bahsediyor. Arkeolojik araştırmaların bize verdiği tarihçe ise daha da eski. Burada yapılan kazılar bize M.Ö. 4000'lerden 2000'lere uzanan oldukça çarpıcı arkeolojik veriler, seramik buluntular gösteriyor. Aynı zamanda antik ve ortaçağ döneminin önemli kentleri olan Efes ve Milet'e yakınlığıyla da önem arz ediyor. Anaia bu anlamda oldukça stratejik bir noktada ve kentin ya da yerleşimin savunması tarihi boyunca önemli bir durum ve buna bağlı olarak da özellikle 13. yüzyılda Laskaris Hanedanlığı döneminde surlarla çevrilen bir yerleşimin varlığına şahitlik ediyoruz. Kadıkalesi'nde 2001 yılından bu yana yapılan çalışmalarda oldukça çarpıcı mimari ve arkeolojik buluntular ele geçirildi. Bunların belki de en ağırlıklı olanı Bizans dönemine tarihlenen anıtsal bir kilise yapısı ki bu tonozlu bir altyapı üzerinde taşınıyor. Bu kilise yapısıyla ilişkili bir vaftizhane, 2 tane de gömü şapeli var. Bunun yanı sıra yine Osmanlı döneminde, geç Osmanlı döneminde Yunan isyanı sırasında Batı sahilinin korunması amacıyla höyük üzerinde tabyaların inşa edildiğini ve bu dönemde yine bir mescit inşa edildiğini biliyoruz. Arşiv kaynaklarının bize söylediğine göre Osmanlı Sultanı 2. Murat döneminde höyüğün eteklerinde bir zaviye inşa ediliyor ve bu zaviye bir kadının kontrolüne veriliyor. Bu şekilde yerleşimin adı Anaia'dan Kadıkalesi'ne dönüşüyor. Özellikle 12. ve 13. yüzyıla tarihlenen ve Bizans sanatında ve üretimlerinde önemli rol oynayan Zeuxipos, Ege işi gibi kapların varlığına rastlıyoruz. Bugün Aydın Arkeoloji Müzesi'ne gittiğimizde kazımızla alakalı olan vitrinlerde bu çarpıcı seramik verileri birebir görmeniz mümkün. Yalnızca Bizans dönemi için değil, bence Bizans öncesi ve sonrası için Türkiye'deki arkeolojiyi ve tarihi anlamamız açısından da bize yeni veriler sunacak diye ümit ediyorum. Büyük Menderes Nehri'nin bereketli topraklarında, tarihle doğanın kucaklaştığı bir noktada,
antik bir şehir kendini gösteriyor. Magnezya. Magnezya kenti diğer Batı Anadolu kentleri gibi tabii bir kuruluş hikayesi var. Hikayeye göre Magnezya kentini kuran Magnetler, kıta Yunanistan'daki Teselya bölgesinden ilk önce Anadolu'ya Troya savaşları için geliyorlar. Savaşın sonunda kendi ülkelerine dönmek istiyorlar ama tabii ki yine hikayeye göre dönemiyorlar. Ve kısa bir süre boyunca Delphi Apollon'un kehanetiyle Girit adasında bir kent kuruyorlar. Ve yaklaşık 80 yıl boyunca orada yaşadıktan sonra yine kehanete göre Teselya'ya gidemeyip şu anda içinde bulunduğumuz Batı Anadolu'daki bölgeye gelip yeni Magnezya kentini kuruyorlar. Bu kuruluşun içerisinde tabii ki kahramanlar var, mitoslar var, tanrı ve tanrıçalar var ama kentin kuruluşundaki en önemli hikaye Magnetler buraya Leikippos beyaz atlı önderliğinde geldikleri zaman burada bir krallık var zaten. Mandrolitos isimli bir krallık. Leikippos, Mandrolitos'un kızına aşık oluyor ve hikayeye göre bu aşk hikayesi sonucunda babasına ihanet eden Leikofriene, Leikippos ve Magnetlere babasının kentinin surlarını açıyor ve burada Magnezya kenti kuruluyor. Burası bir mimarlık kent. Çünkü ünlü mimar Hermogenes'in bulunduğumuz noktada inşa ettiği Artemis Tapınağı bulunuyor. Anadolu'nun 4. büyük İyonik tapınağı. Bu nedenle evet birçok kent arasında Magnezya öne çıkıyor. Günümüze kadar ulaşmış Romalı mimar Vitruvius'un kitabında överek bahsettiği bir tapınaktır. Bunun önemi ne? Hermogenes dönemin en ünlü mimarı olarak anlatılır ve başyapıtı Magnezya'daki Artemis Tapınağı'dır. Artemis Tapınağı mimari açıdan çok önemli ama kentin en önemli baş kültü Artemis Leikofriene kültü. Bu kült adına Magnezya'nın lokasyonunu da düşündüğünüzde çok önemli. Akdeniz dünyasının o dönemdeki en önemli oyunlarından bir tanesi gerçekleştiriliyordu. Artemis Leikofriene festivalleri. Stadyonun önemi ve bu oyunların önemi aslında mimari detaylardan da ortaya çıkıyor. Yaklaşık 50.000 kişilik bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii ki sadece stadyon değil bu festivallerde kullanılan yapı. Kentin tiyatrosu da o festivaller sırasında yarışmaya ev sahipliği yapıyor. Bu da müzik yarışmaları. Aslında çarşı yapısı olarak değil de bir kutsal agora olarak isimlendirdiğimiz yapı da tabii ki yine Artemis festivalleri sırasında muhakkak bir istasyon olarak kullanılıyordu. Çünkü içerisinde Zeus Tapınağı var. İçerisinde birçok tanrı ve tanrıçalar için mekanlar var. Bu nedenle kentin hem planlaması, kentin hem diğer yapıları aslında odak noktasında Artemis Leikofriene festivalleri. Bugün de bu lokasyon çok önemli ziyaretçiler için. Buraya geliş kolay, ziyaret kolay. Bunu gelip burada yaşamak, bunu gezerken yaşamak belki buranın ziyaretçileri için en önemli getiri olacaktır. Onun için Magnezya'ya gelmeleri gerekir diyorum. Artemis'in hüküm sürdüğü topraklardan ayrılıp, sanatın ve müziğin yankılandığı Tralleis'e doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Mermerin dile geldiği, müziğin yankılandığı bu kadim kent Tralleis. Tralles Antik Kenti Aydın ilinin Efer ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Tralles Antik Kenti ile ilgili en erken bilgileri M.Ö. 2. bin yıldaki yazıtlardan öğreniyoruz ve burada Atria olarak adlandırılıyor. Kentin 2. bin yıldaki konumu bize daha çok bir garnizon ya da kale yerleşimi benzeri bir yerleşim olduğunu gösteriyor. Helenistik döneme geldiğimizde Büyük İskender'le birlikte kent hakkında bilgiler elde ediyoruz. Savaşmadan kentin Büyük İskender'e teslim edildiği biliniyor. Daha sonra Roma İmparatorluk dönemine geldiğimizde ise Roma İmparatorluğu'nun buraya yardımı ve daha sonra kentin Kazarya olarak adlandırılmasıyla birlikte kentte sanayi ve ticaretin arttığını, daha sonra yavaş yavaş kentin büyümeye başladığını, milattan sonra 2. yüzyılda bir deprem olduğunu ve bu deprem sonucunda tekrar imar faaliyetleri olduğunu görebiliyoruz. 1883 yılında Aydın ve
İzmir Demiryolu'nun yapımı sırasında taş bulunuyor, mezar taşı ve bu mezar taşının üzerinde yazıtlarla birlikte nota olduğu fark ediliyor. Daha sonra bu notalar bestelendiğinde üzerinde Seikilos adlı bir kişiye ait bir şiir olduğu anlaşılıyor. Sağlığın her şeyden daha önemli olduğuyla ilgili çok önemli bir yazıt var. Bu yazıt daha sonra bestelenmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Şimdiye kadar bilinen en iyi korunmuş müzik parçası olarak biliyoruz bu yazıtı. Tralles Antik Kenti'ndeki en önemli yapı 40.000 metrekarelik bir alanı kapsayan Hamam Gimnazyum kompleksiydi. Halk arasında 3 tane kemeri olması nedeniyle burası Üç Gözler olarak adlandırılıyor. Arkeolojik açıdan ise burası Hamam Gimnazyum kompleksinin anıtsal batı duvarı. Bu duvarı yaparak Roma imparatorları aslında kendi propagandalarını yapıyorlardı. Güç gösterileri sergiliyorlardı. Çünkü Roma İmparatoru İtalya'da yaşadığı için, Roma'da yaşadığı için halkın kendi gücünü görmesini istiyordu. İşte bu nedenle bu yapı, büyük boyutlu yapı, yaklaşık 25 metre yüksekliğinde bu yapı Hamam Gimnazyum kompleksine eklenmişti. Antik çağın en önemli sanayi kentlerinden, ticaret kentlerinden biri olması, hatta bu bölgede yaşayan bütün zengin insanlar daha çok Tralles Antik Kenti'ni yaşam alanları olarak seçmişlerdi. En kısa zamanda amacımız burayı ziyarete açmak ve büyük bir potansiyelle birlikte bu kentten özellikle hem arkeolojik hem de turizm açısından büyük bir bilimsel bilgi elde etmeyi düşünüyoruz. Sanatın ve tarihin izlerini taşıyan Tralles'ten ayrılıp, Aydın'ın geçmişini günümüze taşıyan müzeye doğru yol alıyoruz. Bakışları binlerce yıl önceden bugüne uzanan bu mermer yüz, bize geçmişin hikayelerini fısıldıyor. Burası Aydın Arkeoloji Müzesi. Zamanın tozlu sayfalarından kopup gelmiş eserlerin, kayıp medeniyetlerin izlerini taşıyan bir hazine sandığı. Aydın Arkeoloji Müzesi 1940'lı yılların başında küçük bir odada kurulmuş ve uzun yıllar burada hizmet vermiş. Her bir eser Aydın'ın antik kentlerinden bir parça taşıyor ve bize o kentlerin hikayelerini fısıldıyor. Müze sadece tarih öncesi döneme ait eserleri değil, aynı zamanda Helenistik, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı dönemlerinin en güzel örneklerini sergiliyor. Bu eserlere bakarken zamanın akışını hissediyor, geçmiş uygarlıkların nefesini duyuyoruz. Tralles'in heykel sanatına ait eserler ve antik evlerden çıkartılmış terakota figürler. Her biri bizlere o dönemin insanların sanatsal yeteneğini ve hayat anlayışını anlatıyor. Parlak altın, gümüş, bakır ve bronzdan yapılmış sikkeler. Bu sikkelerin her biri bir dönemin ekonomik düzeyini, hükümdarlarını, kentin sembolünü ve halkın inançlarını anlatıyor. Aydın Arkeoloji Müzesi sadece geçmişin izlerini sergileyen bir yer değil. Aynı zamanda geçmişin ve bugünün buluştuğu bir nokta. Burada sergilenen her bir eser, bizlere atalarımızın izlerini, onların yaşayışlarını, inançlarını ve sanat anlayışlarını anlatıyor. Aynı zamanda bu eserler, Aydın'daki antik kentlere olan ilgiyi artırarak, kültürel mirasımızın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. Aydın Arkeoloji Müzesi, geçmişi yaşama ve anlama için bir pencere. Bu müzede her bir eser, tarihin fısıltılarını taşıyor. Bizlere unutulmuş dünyaların kapılarını açıyor. Aydın Ovası'nın sıcak güneşi altında, bir zamanlar neşeli kahkahaların yankılandığı, müziklerin ve dansların hiç durmadığı bir şehir var. Alabanda.
Karya bölgesinin en önemli kentlerinden biri Alabandalı'dır. Karca'da alanın at, bandanın zafer anlamına geldiği anlatılır. Öte yandan Cicero'nun kente adını verenin Tanrı Alabandas olduğunu ileri sürdüğünü görüyoruz. Alabanda'daki ilk yerleşimin yaklaşık olarak Hitit çağına kadar geri gittiği öne sürülmektedir. Daha sonraki yıllarda Perslerin Yunanistan seferi sırasında bir Frigya kenti olarak bahsedilen Alabanda, 200 yıl sonra yaklaşık olarak Karya kentleri arasında Karya Kentleri Birliği'nin bir üyesi olarak anılıyor. Daha sonra Roma döneminde özgür bir kent olan Alabanda'nın 4 tapınaktan bahsedilen çok zengin bir dini yaşamı olduğunu söyleyebiliriz. 10.000 kişiden fazla kapasitesi olan bir tiyatro ve yaklaşık 2000 kapasitesi olan Boleterion yaptığımız kazılarda ispatlanmış durumda. Özellikle Helenistik ve Roma dönemindeki yönetim şeklini biliyoruz. Ve bu yönetimin de kalbi Boleterion. Alabanda Boleterionu, Milet Boleterion'undan daha büyük ve daha geniş bir yapı. Kentte bir antik kentte olması gereken yapıların hemen hemen tamamı var. Bunların başında sur duvarları geliyor ki 8 kilometreden daha uzun olduğunu tahmin ediyoruz. Daha sonra Apollon İzotimos Tapınağı, Artemis Tapınağı, Dionysos Tapınağı, tiyatro, agora, Boleterion, merkezi hamam, kolumbarium ve bazı yapıların kilise olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Bizans döneminde de burada yapılanma devam etmiş. Tanrıça Athena tanrılar arasında bir şölen sırasında bir geyik kemiğinden güzel bir kaval yapıyor. Frigya'daki bir nehre bakıp yüzünü sudaki yansımada görünce gerçekten yüzünün şiştiğini ve çirkin göründüğünü fark ediyor ve flütü bir kenara atıyor ve lanetliyor. Bunu çalanın başına işte türlü cezalar, belalar gelsin. Marsyas flütü buluyor ve çalmaya başlıyor. Tanrı Apollon'a meydan okuyor. İlk aşamada gerçekten de çok güzel nameler çıkaran flüt, Apollon'un lirini alt ediyor gibi görünse de tanrısal zekayla Apollon, peki o zaman bu işi bir de tersten yapalım diyerek flütü tersten çalmasını söylüyor. Çünkü lir tersten de çalınabiliyor. Nihayet tel. Çok şiddetli şekilde cezalandırılan Marsyas bir ağaca bağlanıyor ve derisi yüzülüyor. Bir acıma hissiyle Marsyas'ı bir çaya dönüştürüyor ve bu bildiğimiz bizim Çine çayı olarak günümüze kadar gelmiş hikayenin de kaynağını oluşturuyor. Alabanda'nın kadim taşları arasında bu yolculuk, eşsiz tarih mirasını her zaman keşfetmek ve anlamak için bizi bekliyor. Alabanda'nın neşeli şarkılarından ayrılıp, dağların kucağında tarihin gizli kalmış bir hazinesini keşfetmeye doğru yol alıyoruz. Alinda. Bu antik kent, bir zamanlar Prenses Ada'nın hüküm sürdüğü topraklar. Burada her taş, her kalıntı, prensesin büyüleyici hikayesini fısıldıyor. Alinda Antik Kenti, Aydın ilinin Karpuzlu ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. Anadolu'nun en iyi korunmuş antik kentlerinden bir tanesidir. Bunu nereden biliyoruz? Milattan önce 4. yüzyılda Büyük İskender'in seferi sırasında antik yazar Arrianus bize anlatıyor. Kente adanın sürgün olarak gönderilmesiyle birlikte kentin adı artık antik yazarlar tarafından anılmaya başlamıştı. Daha sonra Büyük İskender'in Karya bölgesini ele geçirmesi ve daha sonra bütün Karya'nın egemenliğini adaya bırakmasıyla birlikte artık kent daha da önem kazandı. Anadolu'nun bu dönemde en iyi sur duvarlarıyla çevrili kent olduğunu biliyoruz. Alinda Antik Kenti'ne geldiğimizde bizi su kemeri karşılayacak. Helenistik döneme tarihlenen oldukça iyi korunmuş durumda bir su kemeri yer alıyor. Kentin surlarından içeriye girdiğimizde kentin 2 akropolü, yani 2 tane yukarı kent olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda Anadolu'nun belki en iyi korunmuş en büyük agorası yer alıyor. Henüz daha hiç kazı çalışması yapılmamış olmasına rağmen ayaktaki yapılara sahip bir antik kent burası. Hamasoryan olarak adlandırılan ana kayanın içerisine yapılmış tek kişilik gömülere sahip mezarları olduğunu saptadık. Etrafımızda bir sürü antik kent var, özellikle Aydın ilinde. Ancak Alinda Antik Kenti doğasıyla, zeytin ağaçlarının içerisinde olan konumuyla çok önemli bir antik kent. Bu antik kentte görebileceğimiz çok nadir eserler yer alıyor. İşte agorasıyla, tiyatrosuyla. Alinda'nın etkileyici surlarından ayrılıp kısa bir yolculukla Karya kültürünün bir başka önemli merkezi olan Gerga'ya ulaşıyoruz.
Gergokome kutsal alanı Aydın ilinin Çine ilçesine bağlı antik kent olarak biliniyordu. Ancak bu gerçekleştirdiğimiz araştırmalarda oldukça büyük boyutlu Karya bölgesine hizmet eden ortak bir kutsal alan olduğunu düşünüyoruz. Gerga ve Gergas isimlerinden yola çıkarak burada bir ana tanrıça ile ilgili kutsal alan olduğunu düşünüyoruz. Gergokome kutsal alanında bir taraftan kökeni karlara giden bir ana tanrıça kültü ve yine Roma İmparatorluk döneminde ana tanrıça ile birlikte baba olarak adlandırabileceğimiz bir de tanrı olduğunu bulduk. Günümüze ulaşan en önemli yapı hemen arkamızda gördüğünüz ana tanrıça Naiskos olarak ya da tapınağı olarak adlandırdığımız kısım. Alımlı kısmında Gergas yazıyordu bu yapının ve içerisinde Sella olarak adlandırabileceğimiz küçük bir alan ve bu alanın içerisindeki nişte bir heykel olduğunu düşünüyoruz. Oldukça nadir bulunan kutsal alanlardan bir tanesi burası. Gergokome kutsal alanı. İçerisindeki çeşmeleriyle, baitiloslarıyla, kutsal taşlarıyla, heykelleriyle ve tapınak yapısıyla bu bölge için çok nadir özellikler gösteren bir kutsal alan burası. Eğer ziyaret etmek isterseniz sizi burada Roma İmparatorluk dönemine tarihlenen büyük boyutlu bir ortak tapınım alanı ve kutsal alan bekliyor olacaktır. Dağların korumasındaki Gerga'dan ayrılıp, zeytin ağaçlarının arasında uyuyan Nüsa'ya, bilgeliğin ve eğitimin şehrine doğru yol alıyoruz. Sultanhisar'ın bereketli topraklarından, zeytin ağaçlarının arasındaki saklı kalmış bir hazine. Nüsa Antik Kenti. Bu kadim kent, dere yatağının iki yakasına kurulmuş, sanki bir rüya gibi büyülü bir atmosfer sunuyor. Nüsa sadece görkemli yapılarıyla değil, aynı zamanda eğitim ve kültür merkezi olmasıyla da tarih sayfalarına geçmiş. Ünlü coğrafyacı Strabo'nun gençliğinde eğitim gördüğü Nüsa, o dönemde bilimin ve bilgeliğin merkezi olarak biliniyordu. İşte karşımızda 12.000 kişi kapasiteli tiyatrosuyla antik dünyanın en büyük tiyatro alanlarından biri. Bu tiyatroda bir zamanlar tragedyalar ve komedi oynanmış, şiir ve müzik dinlenmiş, kentin halkının hayatına renk katılmış. Kentin en önemli yapılarından biri de bilimin ve bilgeliğin yuvası olan kütüphane. Burası antik çağda öğrencilerin bilgi çözgüsüyle beslendiği bir yer olmuş. Ünlü coğrafyacı Strabon, gençliğinde bu kütüphanede eğitim görmüş ve Nüsa'da eğitim almanın gururunu yaşamış. Nüsa sadece eğitimle de değil, aynı zamanda ticaret ve kültürel hayatla da dolu bir kentmiş. Kentin iki yakasını birleştiren köprüler ve tünel, o zamanlar nasıl bir yaşam olduğunu anlatıyor bize. Nüsa, dere yatağının iki yakasına kurulmuş, eğitim ve kültürle yoğrulmuş bir şehir. Antik çağın önemli merkezlerinden biri olan Nüsa, hala geçmişin izlerini taşıyor ve ziyaretçilerini hikayesiyle büyülüyor. Nüsa'nın bilgeliğinden ayrılıp şimdi Aydın Ovası'nın kalbinde aşk ve güzelliğin şehri Afrodisias'a doğru yol alıyoruz. Burada mermerin fısıldadığı aşk şarkısı bizi geçmişin büyülü dünyasına davet ediyor. Aydın'ın Karacasu ilçesinde Geyre köyünün sakin ve mütevazi yaşamının altında binlerce yıllık bir tarih yatıyor. Burası doğanın ve heykeltıraşçılığın şehri, Afrodisias'ın kalbine açılan kapı. Bir zamanlar köylülerin günlük yaşamının bir parçası olan antik kalıntılar, bugün dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri büyülüyor. Hemen arkamda yer alan Pekmez Tepe ve onun karşısında yer alan Tiyatro Tepesi aslında birer höyük. Oralarda M.Ö. 4500'lü yıllarda bir yaşam başlıyor. Kentin aslında ilk defa adını M.Ö. 2. yüzyıl civarlarında Afrodisias olarak görüyoruz. Antik kaynaklardan biliyoruz ki ismi daha önce Ninoe veya Nineuda olarak geçiyor bazı antik kaynaklarda, fakat bunu kanıtlayan herhangi bir yazımız yok elimde. Buranın yerel ana tanrıçasının da Afrodite ismiyle anıldığını öğreniyoruz.
Afrodite'ye ithafen de kenti Afrodisias yani Afrodite'nin şehri olarak isimlendiriyorlar. Zoilos isminde bir azatlıyla tanışıyoruz. Bu kişi aslında bir Afrodisiaslı fakat köle olarak Roma'ya ulaşmış. Ve hem Sezar'ın hem de sonradan adı Augustus olan Octavianus'un kölesi olarak sarayda görev yapmış. Daha sonra azat edilip, üstün yeteneklerinden dolayı olsa gerek azat edilip memleketine geri dönüyor. Memleketine geri döndüğünde birçok aslında ayrıcalık ve bir miktarda para getirdiğinden emin olabiliriz. Afrodisias'a 3 tane çok önemli ayrıcalık veriliyor. Bunlardan biri özerklik, biri tapınağa sığınma hakkı, birisi de vergiden muafiyet. Ova zaten çok verimli. Hemen burada mermer ocakları da var. Bir de bu 3 ayrıcılığa sahipsiniz. Bundan sonra artık Afrodisias'ı durdurabilecek hiçbir güç yok. Bundan sonra Afrodisias artık hızla gelişmeye devam ediyor. Milattan sonra 1. yüzyıl içerisinde tiyatro, tapınağı zaten Zoilos inşa ettirmişti mermerden. Tiyatronun mermer sahne binası inşa edilmişti. Tiyatroya bir de mermerden auditorium yani oturma alanı inşa ediliyor. Stadyum inşa ediliyor. Palmiye Parkı diye andığımız kent parkı inşa ediliyor. İçinde havuzuyla beraber. İsmi ise Afrodisias'tan sonra Stavropolis ki haç şehri demektir. Stavropolis'ten sonra da yavaş yavaş Karya yani eyaletin adıyla anılmaya başlıyor burası zaman içerisinde. Özellikle de Türklerin gelişiyle Geyre'ye dönüşüyor. Afrodisias'ı bugünlere getiren insanların başında aslında Kenan Erim var. Profesör Kenan Erim New York Üniversitesi'nde bir Türk profesör ve kendisi Roma heykeltıraşlık uzmanı. Afrodisias'ın heykeltıraşlık eserleri Rönesans döneminden beri aslında bilinen eserler. Çünkü bunlar İtalya'daki kazılarda, İmparatorluk Sarayı'nda olsun, başka yerlerde olsun Afrodisias'lı heykeltıraşların imzalarını taşıyan heykeller ortaya çıkıyor. Yani aslında Afrodisias'lı heykeltıraşlar tanınan heykeltıraşlardı. Hem antik çağda hem de modern çağda arkeoloji dünyasında, bilimsel dünyada tanınıyordu. Onun bir merak ettiği bir soru vardı. Acaba bu heykeltıraşlar kendi memleketlerinde de aynı kalitede eserler üretiyorlar mıydı? Kenan Erim Afrodisias'a tutkuyla bağlıydı ve tam 30 yılını buraya adadı. Ani bir şekilde bilim dünyası Kenan Erim'i kaybettiğinde özel bir izin alınarak Tetrapilon'un yanına buraya Afrodisias'a gömüldü. 1965 yılı Antik Şehir, Afrodisias Antik Şehir tiyatronun üzerinde dünyaya gelmişim. Ben Kenan Hoca'yla 16 yaşındaydım. Afrodisias kazılarında çalışmak istedim ve oraya kazılar çalışmaya başladığımda Kenan Hoca'yla tanıştım. Afrodisias için, Geyre için değerli bir insandı. Kenan Hoca bir de çalışma sahasına girdiğinde işçiler gibi giyiniyordu. Yamalı bir pantolon, yani işçiler nasıl giyiniyorsa o şekilde kazı alanında dolaşırdı. Türkiye'nin en ünlü fotoğrafçılarından Ara Güler, Aydın Valisi tarafından burada arkadaki Kemer Barajı'nın açılışının fotoğraflarını çekmek üzere davet ediliyor. Geliyor fakat parlak bir gün, ışık açıları uygun değil. Gün batımı saatlerine kadar bekliyor. Çekimler yapılıyor. Valinin kendisine verdiği şoförle beraber akşam saatlerine kalıyorlar ve Aydın'a geri dönmeye çalışıyorlar. Tabii o dönemde bu kadar kolay değil yol bulmak, iz bulmak ve akşam saatlerine kalınca kayboluyorlar dağlarda. Kendilerini bir küçük köyde buluyorlar. Burada konaklayabilecekleri bir han var. Orada konaklıyorlar bir akşam ve Ara Güler sabah uyandığında karşısında bir aslında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde gördüğümüz büyüleyici olan bir manzarayla karşılaşıyor. O da köy yaşantısı ve antik eserler bir arada. Şıra hazırlanır. Bunlar antik Roma lahitleri içinde yapılır. Bunlar olağanüstü görsellerdir. Ara Güler'in konakladığı o Deveci Han'da Ara Güler'in çektiği fotoğrafların sergisi var. Sabit bir sergi. Her zaman ziyaret edilebilir. Helenistik dönemin en önemli heykellerinin sergilendiği bir müze kompleksi içerisinde bulunuyoruz. Koleksiyonun çoğunluğu heykellerden oluşmakta. Çünkü burası aynı zamanda bir heykeltıraşlık okulu olduğu için burada üretilen ve birçok yere de gönderilen heykellerin örneklerini burada çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bunların içerisindeki en önemlileri ise Sebastion Kutsal Caddesi'ni süsleyen rölyef kabartmalardır. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olması buranın evrensel bir kent olduğunu gösteriyor.
evrensel değerleri katıyor. Dolayısıyla sadece ulusal anlamda değil, uluslararası anlamda da tanınmaya sebebiyet veriyor. Burası aynı zamanda bir kült merkezi, Afrodisyas Kült Merkezi. Bu bölgeyi gezip görmek, hele hele UNESCO gibi bir değerde olan bir yeri görmek, insanın belki de ömründe yapması gereken şeylerden bir tanesi olsa gerek. Hem arkeoloji hem doğanın yaşanabileceği, bir tam günün geçirilebileceği, müze ziyareti esnasında veya mermer lahitlerin üzerindeki bezemeler izlenirken sosyal yaşama dair bir şeylerin duyulabildiği, Afrodisyaslıları aslında duyabildiğimiz bir yer. Yazıtları, yazıtların üzerinde duran heykelleri, o kişilerin kim olduğunu tanıma fırsatı veriyor aslında bu kent bize. Ve bir tam gün çok rahatlıkla geçirilebilir burada. Afrodisyas çok keyifli bir gün sunuyor ziyaretçilerine. Bizler de burada çalışan ekip olarak bunu daha da keyifli hale getirmek, daha anlaşılabilir hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Uygarlıkların kalbi Aydın, daha anlatılmayan birçok hikayeyi ve yaşamı içerisinde barındırıyor. Aydın'ın antik kentleri, binlerce yıllık hikayeleriyle gelecek nesillere ışık tutmaya devam edecek.